Merhabalar. Bugün Türk Hematoloji Derneği'nin hazırladığı klinik kılavuzun derinliklerine iniyoruz ve multiple miyelomu mercek altına alıyoruz. Gelin bu karmaşık kan kanserini ve günümüzdeki tedavi yaklaşımlarını akademik bir bakış açısıyla adım adım birlikte inceleyelim. İlk olarak multiple myelom dediğimizde tam olarak neyden bahsediyoruz? En temel haliyle bu, bağışıklık sistemimizin kilit oyuncularından olan plazma hücrelerinin yani kemik iliğimizdeki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıyla ortaya çıkan bir kanser türü. Peki bu hastalığın önemi nerede? Rakamlara bakalım. Evet, tüm kanserler içinde belki sadece %1'lik bir paya sahip ama iş kanserlerine yani hematolojik kanserlere gelince bu oran bir anda %10'a fırlıyor. İşte bu da onu hematoloji alanında üzerinde durulması gereken en önemli hastalıklardan biri yapıyor. Yol haritamız oldukça net. Önce hastalığa genel bir giriş yapıp öncül durumları anlayacağız, sonra en kritik an olan tanı anına ve risk faktörlerine odaklanacağız ve son olarak da güncel tedavi seçeneklerinin üzerinden geçeceğiz. Peki bu hastalık nasıl başlıyor? Genellikle çok sessiz bir şekilde. Aktif mayelom neredeyse her zaman hiçbir belirti vermeyen bir öncül aşamayla filizlenmeye başlıyor. İşte burada iki temel öncül durumla karşılaşıyoruz. MGU ve sinsi multiple myelom yani SMM. Aralarındaki fark anormal protein seviyeleri gibi bazı klinik eşik değerler. Ama ikisini birleştiren en kritik nokta ne biliyor musunuz? Her ikisinde de henüz organlarda bir hasar başlamamış olması. Bu yüzden bu aşamada tedaviye başlanmaz, hasta sadece çok yakından izlenir. Peki bu öncül durumların aktif hastalığa dönüşme riski sabit mi? Kesinlikle hayır. MGAS için yıllık yaklaşık %1 gibi oldukça düşük ve stabil bir riskten bahsediyoruz. Ama sinsi miyelomda durum çok daha dinamik. Özellikle ilk 5 yılda risk çok daha yüksek, sonrasında ise giderek azalıyor. Bu da bize erken dönemdeki takibin ne kadar hayati olduğunu gösteriyor. İşte en kritik soruya geliyoruz. Hastalığı o izle ve bekle dediğimiz aşamadan çıkarıp aktif bir şekilde tedavi edilmesi gereken bir duruma getiren tetikleyici nedir? Ne zaman harekete geçmek gerekir? İşte bu sorunun cevabı 2014'te güncellenen ve miyelom tanımlayıcı olaylar olarak adlandırılan çok net bir kriter listesinde yatıyor. İşte o kritik olaylar tam olarak bunlar. İki ana gruba ayrılıyorlar. Bir yanda henüz organ hasarı olmasa da hastalığın çok agresifleştiğini gösteren biyobelirteçler var. Bunlara silim kriterleri diyoruz. Diğer yanda ise artık organ hasarının başladığının kanıtı olan ve klasik CRAP kriterleri olarak bilinen bulgular yer alıyor. Ve işin en önemli kısmı şu, bu listedeki kriterlerden herhangi bir tanesinin varlığı bile artık bekle ve gör döneminin bittiğini ve aktif tedaviye başlama zamanının geldiğini gösterir. Tamam, teşhis kondu. Peki şimdi ne olacak? Bir sonraki adım hastalığın gidişatını öngörmek ve en doğru tedaviyi planlamak için hastalığın evresini ve risk seviyesini belirlemek. Bu hayati bir adım. Günümüzdeki altın standart RES yani Revize Uluslararası Evreleme Sistemi. Bu sistem aslında eski sistemin çok daha akıllı bir versiyonu. Eski kriterlerin üzerine hücrelerin genetik yapısındaki risk faktörlerini ve LDH gibi önemli bir kan değerini de ekleyerek bize çok daha keskin, çok daha doğru bir öngörü sunuyor. Bu ARIS evrelemesini bir yapboz gibi düşünebilirsiniz. İlk parça temel kan testlerine dayanan klasik IS evresi. İkinci parça genetik analizlerle ortaya konan risk durumu. Üçüncü parça ise LDH seviyesi. Bu üç parçayı birleştirdiğinizde elinizde hastanın gelecekteki seyrine dair çok daha net ve bütüncül bir resim oluyor. Peki bütün bu evreleme çabası neden bu kadar önemli? Cevap aslında bu grafikte çok net bir şekilde görünüyor. RIS evreleri arasında 5 yıllık sağ kalım oranlarında ne kadar büyük bir uçurum olduğuna bir bakın. Evre 1'den evre 3'e gidildikçe sağ kalım beklentisi ciddi şekilde değişiyor. Bu da doğru risk değerlendirmesinin tedavi kararlarını nasıl kökten şekillendirdiğini kanıtlıyor. Evre ve riski belirledikten sonra artık tedavi konuşma zamanı. Yeni teşhis almış bir myeloma hastasının yolculuğundaki belki de ilk ve en temel yol ayrımı şudur. Hasta, otolog kök hücre nakli gibi yoğun bir tedavi için uygun bir aday mı, değil mi? Sakın bunun sadece bir yaş meselesi olduğunu düşünmeyin. Bu karar çok daha kapsamlı.
Hastanın yaşı evet önemli bir faktör ama bunun yanında genel sağlık durumu, organlarının ne kadar iyi çalıştığı gibi pek çok faktör bir arada değerlendirilir. Asıl amaç hastanın nakille birlikte gelen o yoğun kemoterapiyi kaldırıp kaldıramayacağını anlamaktır. Nakile uygun olduğu belirlenen hastalar için izlenen yol çok aşamalı bir stratejidir. Önce indüksiyon tedavisiyle kanser hücrelerine ilk ve güçlü bir darbe vurulur. Ardından nakil ile bu başarı pekiştirilir, yani konsolide edilir. Ve son olarak hastalığın tekrar nüksetmesini engellemek için uzun süreli bir idame, yani koruma tedavisine geçilir. Nakil adayı olamayan hastalardaysa strateji değişiyor. Buradaki amaç hastalığı tamamen yok etmekten ziyade daha tolere edilebilir ama yine de çok etkili ilaç kombinasyonlarıyla sürekli bir şekilde baskı altında tutarak onu uzun vadeli bir kronik hastalığa dönüştürmektir. Peki, tüm bu klinik ve teknik detaylardan sonra bir adım geri çekilip büyük resme baktığımızda ne görüyoruz? Aslında bu sorunun en güzel cevabı, incelediğimiz kılavuzun kendi ön sözünde yer alıyor. Bu ifade, modern tıbbın geldiği noktayı mükemmel bir şekilde özetliyor. Evet, belki henüz tam bir kürden bahsedemiyoruz ama kaydedilen ilerleme gerçekten olağanüstü. İşte o olağanüstü ilerlemenin somut kanıtı bu zaman çizelgesinde. 2000'li yıllarda yeni nesil ilaçların devreye girmesiyle adeta bir devrim yaşandı. Bir zamanlar çok hızlı ve ölümcül seyreden bir hastalık, bugün artık pek çok hasta için yönetilebilir, kronik bir duruma dönüştü. Saltalım oranlarındaki artış gerçekten baş döndürücü. Bu da bizi geleceğe dönük heyecan verici bir soruyla baş başa bırakıyor. Bilimdeki inovasyon hızı hiç kesilmiyor. Tedaviye sürekli yeni ve daha etkili silahlar ekleniyor. Hal böyleyken insan merak etmeden duramıyor. Bu karmaşık hastalığın tedavisinde göreceğimiz bir sonraki büyük devrim ne olacak?